Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Yine bugün de gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, gündemimiz bugün oldukça yoğun olacak. Tahmin edeceğiniz üzere Venezuela'da yaşanan son olaylar, ilk olarak onlara bir göz atacağız. Bugün kıymetli dostlar New York Times gazetesi operasyonun detaylarını açıkladı. Deniliyordu ki ilk olarak Ağustos ayında gizli bir CIA ekibi Venezuela'ya sızıyor. Ajanlar birkaç ay boyunca Caracas'ta serbestçe dolaşıyor ve fark edilmiyor. İstihbarat Maduro'nun güzergahlarını, alışkanlıklarını ve yakın çevresini takip ediyor. Yakın çevresinden bir muhbir ve gizli insan hava araçları kullanılmış. ABD Maduro'nun nereye gittiğini, ne yediğini ve hatta hangi evcil hayvanları beslediğini biliyordu. İşte tüm bu toplanan istihbaratlar sonrasında gerçekleştirilen askeri operasyonun anahtarı olmuştu. Delta Force ekipleri Maduro'nun konutunun aynısını inşa ederek ABD'de haftalar boyunca prova yapmış. 150 bombardıman, savaş ve istihbarat ve keşif uçağı kullanılmış operasyonda. Helikopterlerin su seviyesinin 30 metre yüksekliğinde uçtuğu iddia ediliyor. ABD uçakları Venezuela hava sahasına girdiği an hava savunma sistemleri etkisiz hale getirilmiş. ABD birlikleri Maduro'nun konutuna geldiğinde ise Maduro'nun konutundan ABD helikopterlerine ateş açılıyor ve bu açılan ateşte bir ABD askeri yaralanmış. Cumartesi günü şafak öncesi yapılan baskında Maduro eşiyle birlikte uykudayken tamamen hazırlıksız yakalandı diye New York Times bugünkü yazısını sonlandırmıştı. Evet kıymetli dostlar, New York Times'ın iddiaları bu şekildeydi. Ama şunu belirtmek isterim. Hepimiz şaşkınız değil mi? Ben de en az sizler kadar şaşkınım. Operasyonun detaylarına baktığımızda Amerikalıların gerçekten de sanki Maduro'nun çevresindeki ekip Maduro'yu vermeyecekmiş de çatışa çatışa söke söke sanki Maduro ve eşini yataktan kaçırmış gibi bir imaj oluşturulmuş. Ama şunu belirtmek istiyorum kıymetli dostlar. Hani bir laf vardır ya, çok da beğenirim ben. Hain içeridense kapı kilit tutsa ne fayda? Anladınız mı? Zaten içeriden açılmış kapı. Maduro'nun çevresine muhbirler yerleştirilmiş. Zaten o muhbirlerden dolayı ABD özel kuvvetleri rahat bir şekilde Maduro'nun konutuna girip Maduro'yu söküp almış. Öncelikle bunu belirteyim. Yani böyle kıran kırana bir çatışma falan yaşanmadı. Allah bilir Maduro'nun çevresindeki askeri birlikler veya ordu mensupları zaten ABD özel kuvvetlerinin geleceğinden haberdardı. Aralarında şöyle 2-3 tane bu olaya karşı çıkmaya çalışan çıkmış. Onlar da işte ABD helikopterlerine ateş açmış. Bir helikopterin hasar aldığı fakat üsse güvenli geri döndüğü Trump tarafından belirtilmişti. Tabii kıymetli dostlar, yaşanan olayların özetini ben sizlere sadece şöyle diyeyim. Amerika Birleşik Devletleri demokrasi getirme ayağıyla yine gitti. Dünyada şu an en büyük petrol rezervine sahip olan Venezuela'ya gitti. Şu an kendi başkanını atayacak. Dün akşam filan Trump'ın konuşmalarını dinlediyseniz artık dünyayla, evrenle dalga geçer gibi konuşmalar yapıyordu. Daha öncesinde ABD başkanları sürekli işte yok efendim uyuşturucu üretiliyor, yok efendim nükleer bomba üretilecek, yok efendim işte demokrasi yok orada burada şurada diye müdahale ettik. Bundan dolayı derdi. Fakat Trump kıymetli dostlar dün akşam açık eğer ki sen Amerika Birleşik Devletleri'nin istediğini yapmıyorsan hiçbir şekilde oturduğun koltukta rahat oturamazsının mesajını verdi. Trump biz yöneteceğiz dedi ya Venezuela'yı. İnanabiliyor musunuz? Hatta muhalif bir tane lider vardı, kadın vardı. Onu bile hiç sallamadı. Yok dedi. O da çok iyi işler çıkarıyor ama da ona dedi güvenemeyiz dedi. Yani şu anki mevzu gerçekten de bambaşka bir yere geldi. Ayrıca Maduro'nun Amerika Birleşik Devletleri tarafından kaçırılmasından yaklaşık 4 saat önce falan Çinli yetkililerle görüştüğü sosyal medyada dolaşıma sokulmuştu. Bu olaydan sonra ben sizlere şunu söyleyeyim. ABD gitti Çinlilerle görüşen Maduro'yu 4 saat sonra yatağından aldı mı? Aldı. Bu vakitten sonra Çin ve Rusya'nın imajı tamamıyla sarsılmıştır. Bileceğiniz üzere Çin Venezuela'dan petrol alıyordu. Trump yine Çin petrol almaya devam edecek. Çin devlet başkanı ile aramızda problem olmayacak dedi ama şunu belirtmek isterim. ABD açık Rusya biliyorum senin işin başından aşkın, Ukrayna ile uğraşıyorsun. Bundan dolayı Venezuela'ya ses edemezsin dedi. Çin'e de gitti göz göre göre 4 saat önce görüştüğü adamı yatağından aldı. Çin bileceğiniz üzere zaten hiçbir zaman taraf tutmaz. Bu taraf tutmaması önümüzdeki süreçlerde Çin için pek de aslında hayra alamet olmayacak. Şunu belirteyim. Şu an Amerika Birleşik Devletleri öyle bir imaj kazandı ki Amerika'nın yanında değilsen
Gider senin devlet başkanını alır birisi, ses çıkaramazsın. Şu an yani ABD'nin oluşturmuş olduğu imaj bu şekilde, katılırsınız katılmazsınız. Rusya ile Çin'den beklenen tepki gelmeyince Amerika Birleşik Devletleri bundan sonra kafasına eseni yapabilir diye bir algı oluştu. Maduro'nun tutuklanma fotoğrafları sadece işte Maduro kaçırıldı, işte Trump bak alırım dedi, aldı mevzusu değildi. Venezuela halkı Maduro'nun o uçak içerisindeki ve hatta uçaktan indiği anda elleri kolları kelepçeli, bilmem bazıları çuval geçirildi kafasına falan filan diyor. Aslında Venezuela halkının onuru yıkılmıştı dün akşam saatlerinde. Yani kıymetli dostlar, bu işler gerçekten de çok da tahmin edilemez boyutlara ulaştı. Kıymetli dostlar, uluslararası hukuk diye bir şey asla ama asla artık bu vakitten sonra yoktur. Daha öncesinde uluslararası hukuk var mıydı? Ben pek şahit olmadım fakat var derlerdi. Ama şu vakitten sonra güçlüysen haklısın. Dünya bu pozisyona gelmiş durumda. Yani kıymetli dostlar, kendi savunma sistemlerin yoksa görmüş olacağınız üzere hiçbir şekilde mani olamadan geliyor adam, senin devlet başkanını alıyor, çıkıp gidiyor. Gerçekten de çok kötü bir durum. Devamında kıymetli dostlar, Maduro'nun operasyonunda Türkiye detayı da bugün dikkat çekiciydi. Yine New York Times paylaşmıştı. New York Times'ın haberine göre ABD Başkanı Trump Aralık ayının sonuna doğru Maduro'ya demiş ki tamam git Türkiye'ye demiş, ben seni rahat bırakacağım demiş. Fakat Maduro ABD'nin istediği cevabı vermeyince başına bunlar gelmiş. Detayları bir öğrenelim. Kıymetli dostlar, Maduro'nun yakalanması normal şartlarda Aralık ayı sonunda kendisini Türkiye'ye sürgüne gönderecek olan bir teklifin bozulmasının ardından gerçekleşmiş. New York Times'ın iddiası bu şekildeydi. Bu düzenleme Maduro'nun petrolle ilgili tavizler karşılığında Venezuela'dan ayrılmasına izin verecekmiş. Ancak Maduro bu teklifi reddetmiş. Görüşmelerin çökmesinin ardından mutlak kararlılık operasyonu başlatılıyor ve bu operasyon Maduro'nun tutuklanarak Amerika Birleşik Devletleri'ne nakledilmesiyle sonuçlanıyormuş. Türkiye'nin özellikle Venezuela'da yaşananlara vermiş olduğu tepki. Sosyal medyada şimdi ben bir bakıyorum, Allah yazan herkes Profesör Ordinarius. Yani öncelikle şunu belirteyim kıymetli dostlar. Maduro'nun kendi yakın çevresi bile Maduro'yu savunmadı. Maduro'nun halkı bile doğru düzgün Maduro'yu savunmamışken ne yapacak Cumhurbaşkanımız? Trump'a karşı gidip açıklama mı yapacaktı? Maduro'yu derhal salın mı diyecekti? Dışişleri Bakanlığımız baktım ben açıklamaya yapılacak. En güzel açıklama yapmış. Venezuela halkının kendi görüşü önemlidir demiş. Çin 4 saat önce sen Maduro'nun ofisindesin, adam kaçırılıyor. Çin'de ses seda yok, derhal salın. Oldu. Çin hiç böyle rahatını, huzurunu bozmayacak. Hiçbir yere askeri olarak hiçbir şekilde açıklama yapmayacak. Ne yapacak? Paso üretime devam edecek. Niye? Eksikleri var. Adamlar akıllı. Türkiye gelecek, açıklama yapacak. Maduro'yu salın. Yok ya. Biz Çin'den daha mı şu an üretim kapasitesinde iyi durumdayız? Çinliler niye hiç sesini çıkartmıyor? En çok Çinliler faydalanıyordu. Hadi Rusları anladık. Rusları gerçekten de Ukrayna'da işi başından aşkın. Yani Çin bile sesini çıkartmamış, adam diyor ki hadi diyor. Valla o planlar pek istediğiniz gibi olmaz. Kendine biraz dirayet görseydi Maduro'nun, eminim ki Türkiye'nin yaklaşımı da çok başka olurdu. Bu operasyon gerçekleşmeden, yani Trump Cumhurbaşkanımız Erdoğan Maduro görüşmesinde zaten Maduro en karlı şekilde Türkiye'ye getirilirdi. Böyle rezil kepaze olmaz Venezuela halkı. Liderleri rezil kepaze bir şekilde fotoğraf paylaşıldı, anladınız mı? Ama kendisi seçmemiş. Onu da belirtmek isterim. Türk dış politikası bu yaşanan mevzuda bence en doğru yerde durmuştur. Siz dersiniz Kaan kardeşim işte zırvalıyorsun, senin görüşüne katılmıyorum. Ona da saygı duyarım. Venezuela'daki son olaylar bizlere şunu göster değil mi? Kendi savunma sanayin yoksa elinde milyarlarca dolar, trilyonlarca dolar petrol, cart cürt olsun, pek de bir fayda değil mi? İşte Türk savunma sanayisi harıl harıl çalışmaya devam ediyor. Kıymetli dostlar, hava savunma sistemleri bir ülkenin kaderini ne kadar etkilermiş gördük değil mi? İşte kıymetli dostlar, bugün bir siper bataryamız daha, siper ürün bir bataryamız daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine alındı. Evet kıymetli dostlar, bugün Savunma Sanayi Başkanlığımızın paylaşmış olduğu görüntülerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine bir siper bir bataryasının daha teslim edildiği belirtilmekteydi. Şimdi burada ne test edildi? Öncelikle şu uçaklara dikkat etmenizi istiyorum. Hedef uçak Şimşek büyük ihtimalle. Sağ taraftaki hedef uçağı düşman olarak bilelim. Sol tarafta ise dost uçağı olsun. Kilometrelerce öteden, bileceğiniz üzere 100 kilometreden fazla menzili vardı siper ürün 1'in. Dost ve düşman hedef uçak
uçakların ayrımı yapılıp düşman uçağı dost uçağının metrelerce mesafe yakınındayken hiçbir şekilde hedefler karıştırılmadan bu şekilde düşman uçağı etkisiz hale getirilmişti. Son kısımda da görmüş olacağınız üzere dost uçaktan düşman uçağının vurulma görüntüsü bu şekilde paylaşılmıştı. Ne dedik Venezuela saldırısında? 150 tane ABD uçağı geldi, Venezuela hava sahasına girdi, Maduro'yu kaçırıp gitti değil mi? İşte kıymetli dostlar, özellikle de uzun irtifa hava savunma sistemleri bu tür insan taşıyan uçakların, özel kuvvetler taşıyan helikopterlerin ülke sınırlarına girmemesi için hayati öneme sahip. Dost düşman tanımlama sistemine dikkat ettiniz değil mi? Tuşların hepsi Türkçe. Bir tane abi yazmış. Ulan Kaan demiş, eskiden demiş bir sistem gelirdi bize demiş. Bir tane de kullanma kılavuzu gelirdi demiş. O masaya demiş bir tane vatandaş otursan, yani adam utanmasa kendi çapında bir şeyler yapabilecek. Niye? Sistemi biz geliştirdik. Tuşların hepsinde zaten açık açık Türkçe ifadeler yer alıyor. Yurt dışına satarsak biz gidiyoruz, Türkçe ifadeleri siliyoruz, yurt dışına satmış olduğumuz ülkenin dilini yazıyoruz. Bu var ya bambaşka bir gurur. Kendi sistemimiz olunca böyle oluyor. Şimdi diyebilirsiniz, Kaan işte dedin ki Karadeniz'den bizim ülkemize insan hava araçları geldi. Onları dost düşman diye ayırt edemez miydi? Ben size ne dedim? Türkiye dedim savaş döneminde olur Allah esirgesin der ki dedim. Ben hava sahamı kapattım. Bugün de Yunanistan hava sahası kapalıymış. Haberiniz olsun. Uçaklarda falan iletişim kesilmiş. Elektronik sistemler arızalanmış. Parantezi kapattım. Bizim hava sahamız tamamen hava araçlarına kapalı olsa biz ne deriz biliyor musunuz? Zaten kendi uçaklarımızın, kendi hava araçlarımızın nerede uçtuğunu biliyor ya Türk Silahlı Kuvvetleri. Bundan sonra hava sahamıza bizim tanımlayamadığımız kim girerse vururuz deriz. Yani dost düşman ayrımı yapmadan vururuz. Bu bambaşka bir olay. Kaldı ki siper ürün bir gidip de yani kamikaze Orlan insan hava aracını da vurmaz. Mevzu nedir biliyor musunuz? Siz Venezuela'dan örnek biçelim. Şimdi Maduro'nun hava savunma sistemleri vurulmuş değil mi? Maduro'nun hava savunma sistemlerini vuran ABD ekipmanlarına hiç göz attınız mı? Hani şu İranların Şahit 136 insan hava araçları var ya, Amerikalılar onun muadilini geliştirdi. Aynı Venezuela'daki o saldırı gecesinde vız vız ses geliyordu Venezuela hava sahasından. Onlarla hava savunma sistemlerini ilk indirdiler. Daha sonrasında uçaklar rahat bir şekilde geldi. Siz koyun bakayım siper ürün birin yanına bir tane Tolga hava savunma sistemini MK'nin veyahut da Gökberk Aselsan'ın lazer sistemini. Kim yanaşabilecek yanına? Bunlar çünkü vız vız geliyor. Anladınız mı? Yani Türkiye arkadaş ben bu bölgeyi koruyorum derse, ben bu silah sistemini, ben bu hava savunma sistemini koruyorum derse bir tane sistem koyar yanına, hiç kimse yanaşamaz. Uzun menzilli füzelere karşı da zaten uzun menzilli hava savunma sistemimiz var. Anladınız mı? O da onu vuracak. Kısa menzilleri de biz gideceğiz yakın hava savunma sistemiyle vuracağız. Hava savunma sistemimizin yanındaki. Yani kıymetli dostlar, hava savunma sistemlerini koruyabilmek hayati öneme sahip. Hani ondan diyoruz katmanlı bir sistem. Şimdi siz siperi sadece tek başına koyarsanız gider bir tane işte küçük çaplı kamikaze siper onu göremez. Çünkü siperin derdi daha yüksekler. Siperin derdi F-35, F-22 veya Su-57. Anladınız mı? Yani gidip de onu göremeyeceğinden dolayı etkisiz hale gelir. Ama Türk savunma sanayisine katmanlı çelik kubbeye sahip olacağımızdan dolayı bu dediğimiz senaryolarda Allah'ın izniyle alnımızın akıyla çıkacağız diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.